Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere koronavirüsle ilgili merak ettiğimiz bazı şeyleri anlatmak istiyorum. Ben de sizin gibi tabii ki bazı şeyleri merak ediyorum. Ben de bir insanım. Toplumda sizin gibi yaşayan, haberleri zaman zaman takip eden bir insanım. Ancak bu merakımızı takip ettiğimiz haberlerin yönlendirdiğini düşünüyorum. Acaba bizi bu haberler, bu medya, internet nasıl yönlendiriyor? Merakımızı, merak midemizi tabiri caizse biz nasıl doyuruyoruz? Haberler bize ne sunuyorsa, ne gibi şeyler merak ettiriyorsa aslında biz onları merak ediyoruz. Bir gün bakıyorsunuz, haberlerde bu koronavirüsün ya da Covid-19'un nereden çıktığı, nasıl yayıldığı, işte Çin'de ne kadar insanın bununla karşı karşıya kaldığı, kaç insanın e, öldüğü, vefat ettiği, nasıl karantinalar uygulandığı, ne gibi baskılarla insanların evden dışarıya çıkarılmadığı gibi haberleri duyuyoruz. Bir bakıyorsunuz oradan Avrupa'ya sıçramış, ondan sonra Amerika'ya sıçramış, sonra Orta Doğu'ya, bizim ülkelerimize, şu anda dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinde ve koronavirüsün yayıldığını görüyoruz. Ve her günde güncel olarak bu ülkelerde ne kadar insanın bu koronavirüste karşı karşıya kaldığını, bundan etkilendiğini, sıkıntı çektiğini, vefat ettiğini sayısıyla beraber her şeyle bütün ülkeler açıklıyor ve aldıkları tedbirleri anlatıyorlar. Bizim için bunların içerisinde en faydalı olan, merakımıza değecek en önemli olan kısmı belki de bununla ilgili bir insan olarak alacağımız tedbirlerle alakalıdır. Yani ne gibi hareketler içerisinde olmalıyız, neye dikkat etmeliyiz? Bunları bildiğimiz zaman aslında koronavirüsle ilgili günlük haberleri dakikası dakikasına takip etmemizin bize çok bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz min husnü İslamil mer'i terkû mâ lâ yânihi buyurmuştur. Yani bir insanın mâ lâ yânihi terk etmesi onun İslam'ının güzelliğindendir. İyi bir Müslüman olduğunun delillerindendir. Mâ lâ yânihi demek aslında insanın dünya ve ahiretine fayda vermeyen şeyler demektir. Hiçbir faydası olmayan şeylerle meşgul olmanın bir anlamı yok. Ama bugün medya bize hiçbir faydası dokunmayacak o kadar şeylerden bahsediyor ki insanlar da onun karşısına oturduğu zaman ya da ellerindeki cep telefonuyla takip ettikleri zaman hemen hemen her şeyin etkisinde kalıyor. Bu etki sonucunda panik, korku, endişe birçok rahatsızlıklar meydana geliyor ve insanlarda yaşam sevinci tabiri caizse ortadan kalkıyor. Şimdi bu koronavirüs meselesine acaba biz nasıl bakarsak merakımızı daha güzel bir şekilde tatmin etmiş oluruz? Hep basının, medyanın sunduğu şekilde mi bakmalıyız ki bakarsak nasıl bir durumda olduğumuz belli? Ya da biz aklımızı kullanarak, tefekkür kabiliyetimizi kullanarak, bilimin verilerine bakarak, bilimi pozitivist bir bakış açısıyla değil de tevhidi bir bakış açısıyla değerlendirerek merakımızı nasıl daha güzel bir şekilde Allah'ın istediği bir şekilde tatmin edebiliriz sorusunun cevabını burada birkaç cümleyle size vermek istiyorum. Her şeyden önce birinci sorumuz ve merak etmemiz gereken şeyin şu olduğunu düşünüyorum. Acaba bu koronavirüs nasıl ve nereden yayılmıştır? Şimdi baktığımız zaman araştırmalara, bilimsel çalışmalara ki bununla ilgili birçok bilimsel çalışmalar yapılıyor ve bilimsel dergilerde yayınlanıyor. Bir kere de burada bir cümleyle parantez açmak istiyorum. Dünyada biyoloji bilimiyle meşgul olanlar, fen bilimleriyle meşgul olanlar, özellikle biyolojiyle meşgul olanların büyük bir ekseriyeti evrimci ve Darwinisttir. Bunların makalelerini okuduğunuz zaman, konuşmalarını dinlediğimiz zaman görüyorsunuz. Hatta haberleri dahi seyrederken dikkat ediniz. Bize sunulan şeylerde işte koronavirüs mutasyona uğramıştır. Koronavirüs evrim geçirmiştir. Şöyle olmuştur, böyle olmuştur diye tamamen evrimci bakış açılarını, Darwinist bakış açılarını insanların zihinlerine aslında empoze ediyorlar. Ama insanların çoğu bunun farkına varmıyor. Bu koronavirüsün insanı ölüme sürükleyen tehlikesi karşısında bunu merak edip düşünürken bu gibi insan inancı ile ilgili önemli meseleleri aslında bir kenara itiyor. Bu yüzden bu meseleyi şu şekilde düşünmemiz lazım. Ben de bu konuyu biraz araştırmaya çalıştım. Okudum, inceledim, makalelere baktım. Acaba bununla ilgili neler söyleniyor diye. Tabii bunlar hep evrimci bakış açısıyla yazılmış ama biz dediğimiz gibi buna öyle bir bakış açısıyla değil de mümince bir bakış açısıyla bakarak değerlendirmek durumunda kalıyorum. Her şeyden önce bu koronavirüsün yarasalardan yayıldığı ile ilgili çok kuvvetli kanıtlar ve deliller var, araştırmalar var. Çünkü bu koronavirüs
yarasalarda bulunuyor. Başka hayvanlarda da bulunmakta ama bu tipinin yarasalarda bulunduğu bugün bilimsel olarak ortaya çıkmış durumdadır. Soru şudur: bu koronavirüs acaba yarasalarda nasıl barınıyor, devam ediyor ve nasıl yarasaları olumsuz etkilemiyor da bir insana geçtiği zaman bunu olumsuz etkiliyor? Esas merak etmemiz gereken şey bu. Baktığımız zaman şunu anlıyoruz: bilim insanları yarasalarla ilgili yapmış oldukları araştırmalarda yarasalarda tabiri caizse kurşun geçirmez gibi güçlü bir bağışıklık sisteminin var olduğunu söylüyorlar. Bu araştırmalar sonucunda ortaya çıkan bir gerçektir. Gerçekten yarasalarda çok güçlü bir bağışıklık sistemi mevcuttur. Dolayısıyla bu virüsler onların vücudunda peki ne zamandan beri vardır? İşte evrimciler burada ortaya çıkıyor. Bu konuda araştırma yapan, son zamanlarda araştırma yapan bir Amerikalı bilim insanı diyor ki, bakın evrimci bakış açısıyla, evrimleşme sürecinde bu güçlü bağışıklık sistemi bir yan etki olarak ortaya çıkmıştır diyor. Tabire bir bakın, gülmemek için kendinizi tuttuğunuzu zannediyorum. Ben de çok gayret ediyorum bunun için. Bakınız, diyor ki efendim, evrimleşme sürecinde bu güçlü bağışıklık sistemi bir yan etki olarak ortaya çıkmıştır. Bakın, yani bir yarasayı canlı tutan, bir yarasayı zinde tutan ve yarasayı hayatta tutan ve 40 sene yaşamasına sebep olan, ki küçük bir hayvandır bu memeli ama 40 sene yaşayabilmektedir. Bu kadar kuvvetli ve bu kadar programlanmış önemli bir sistemin evrimleşme sürecinde bir yan etki olarak ortaya çıktığını ileri sürecek kadar akla ters bazı iddialarda bulunabiliyor. Bunu ben okuduğum zaman çok şaşırdım gerçekten. Şimdi bakınız nasıl oluyor bu? Bu virüsler bu hayvanlarda var. Cenab-ı Hak birçok hayvanda yüzlerce, belki milyonlarca virüsler yaratmıştır. Onlarla beraber yaşıyor ve yapılan tespitlere göre onların daha canlı, daha kuvvetli metabolizmalarının daha hızlı çalışmasına sebep oluyor. Dolayısıyla yani birçok hücrelerin daha canlı kalmasını sağlayan güçlü virüsler olarak görülüyor bunlar. Peki bu virüs nasıl o hayvanlarda kalıyor? O hayvanlarda bu virüs derinin altında ölmüyor ve belli bir süre içerisinde sürekli vücudu canlı tutmak için muhafaza ediliyor. Bunu kim sağlıyor? Evrim dediğimiz şey ya da ona benzer mutasyon dediğimiz şey, herhangi bir şey bunu kendi kendisine sağlayabilir mi? O vücudu bu kadar dengede tutacak ve 40 sene yaşayacak kadar ona zindelik ve gençlik verecek bir özelliği bir yarasanın, akılsız, gözü görmeyen bir yarasanın böyle bir şey yapabilmesi acaba mümkün müdür diye hepimizin bu soruyu sorması lazım ve merakımızı inançla bağlantılı olarak bu noktaya çevirmemizin daha faydalı olacağını düşünüyorum. Yoksa evrimcilerin söylediği sözlerin hepsini hiç sorgulamadan biz de aynen dinlersek bu defa inancımıza çok olumsuz etkiler yapacak bazı bilgileri edinmiş olacağımız kanaatindeyim. Tabii nasıl oluyor peki bu insanlara buradan bulaşıyor? Bakınız, bu araştırmanın sonucunda ortaya çıkan Amerikalı bir ekip tarafından, bir bilim ekibi tarafından yapılan araştırmanın sonucunda ortaya çıkan hadise de çok enteresandır. O da şudur: yarasalarda normal şartlarda bu virüsler yayılmıyor, ortaya çıkmıyor. Herhangi bir insanlara zararı falan olmuyor. Ne zaman ki yarasalar tehlikede hissederlerse kendilerini, mesela siz gidip yarasaların yaşadığı yerlerde bunları rahatsız ederseniz, yakalamak için uğraşırsanız, ki biliyorsunuz Çin'de bu yarasalar ve benzer hayvanların hepsi canlı canlı yakalanıyor ve canlı satılıyor, sonra yeniliyor. Dolayısıyla onlar böyle bir tehdit algıladıkları zaman bu defa bu virüsler, der altında bulunan bu virüsleri özellikle idrar vasıtasıyla ve dışkı vasıtasıyla ve ağızlarından salgıladıkları salgılar vasıtasıyla çok fazla dışarıya atmaya başlıyorlar. İşte insanların teması da burada ortaya çıkıyor. Bu da bize şunu gösteriyor: biz onların yaşamlarını eğer kısıtlarsak, biz onların hayatlarına kastedersek, o hayvanların da bu kainatta ve evrende bir görevleri var. Bu ekolojik dengede çok önemli fonksiyonları var. Siz onları ortadan kaldırmak için ya da yemememiz gereken bir şey yemek için tehdit unsuru olarak görür, onlara zarar vermeye kalkışırsanız onlar da işlerindeki kendilerine fayda sağlayan bu virüsü dışarıya aktarıyor. Tabii insanoğlunun vücudu, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan insanların vücudu buna uygun olmadığı için bu defa insanlarda ölümcül etkiler bırakabiliyor. Dolayısıyla bunun kendi kendine tesadüfen evrim yoluyla
böyle bir şey gerçekleşeceğini söylemek gerçekten insanın aklından istifa etmesi, aklını çıkarıp atması manasına gelmektedir diye düşünüyorum. İkinci bir husus, nasıl oluyor da insan vücudunda bu etki yapıyor ama birçok insan vücudunda da etki yapamıyor. Yine çok önemli bir noktayı burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Nasıl yarasaların vücudunda bir bağışıklık sistemi varsa insan vücudunda da bir bağışıklık sistemi vardır. Ve insan vücudundaki bu bağışıklık sisteminin hücreleri bilimin tespit ettiğine göre insanın kemik iliklerinde oluşturuluyor. Peki bu oluşuyor demiyorum, bakınız, oluşturuluyor diyorum. Bazı inançlı bilim adamları buna ilahi yaratıcı bir biyolojik laboratuvar ismini veriyorlar. Yani Cenab-ı Hak özellikle mikroplara karşı, kanser hücrelerine karşı, vücuda gelen zararlı bir takım virüslere karşı ne yapıyor? O kemik iliğindeki hücrelerden farklı boyutlarda hücreler yaratıyor. Bir hücre bugün bilimin tespitiyle ancak kendi kendisini kopyalıyor, kendi kendisini çoğaltıyor ve kendi genlerini kendisine benzeyen hücrelere aktarabiliyor. Ama bu hücre çok enteresandır ki kemik iliğindeki hücreler kendisi gibi bir hücreyi değil, mikroplara karşı savaşacak hücreleri ve lenfositleri üretiyor. Çeşit çeşit bu tür savaşabilecek savunma askerlerini tabiri caizse üretiyor. Peki sormak lazım. Bir hücre kendi kendine çoğaltıp üretirken ki bunun tesadüfen olması mümkündür. Yine bu muhteşem bir program neticesinde oluyor. Aynı hücre yapısının tutup da kendisine benzer aynı genleri taşıyanı değil de dıştan gelen, insan vücuduna dıştan gelecek zararlı mikropları ortadan kaldırmak için savaşacak başka hücreleri ortaya çıkarmış olması acaba bir evrimle ya da tesadüfle açıklanabilir mi? Çünkü ben bir insan olarak, akıllı bir insan olarak benim vücudumda bu sistemin var olduğunu biliyorum. Bugün bilim bunu ortaya çıkarmış. Ama ben kendim kemik iliğime böyle bir emir vermedim ki, veremem zaten. Kendi vücudumu kontrol etmekten acizim ben. Herkes kendi vücudunu kontrol etmekten acizdir. Herhangi bir fabrikayı ben kemiklerime yerleştirmedim. Demek ki burada çok muhteşem bir fabrika var söz konusu ve bu fabrikayı kuran, işleten, insan vücuduna faydalı olacak, onu zararlı bir takım düşmanlardan koruyacak sistemi yerleştiren bir güç olmalı. Her şeyi bilen, her şeye gücü yeten bir güç olmalı. O bir zat olmalıdır. Sadece bir Allah olmalıdır. Neden böyle diyorum? Çünkü şu anda dünya yüzünde yaşayan 7-8 milyar insanın bütün vücudunda aynı sistem, dikkat ediniz, aynı sistem söz konusudur. Yani bir sistem var bütün insanlarda. Dolayısıyla bu bir sistem gösteriyor ki bütün bu insanlarda var olan bağışıklık sistemini ve kemik iliklerinin lenfosit üretme sistemini yaratan tek bir güç vardır. Bütün insanların özelliklerini bilen ve ona göre bunları yaratan tek bir güç vardır. Bunun evrimle, mutasyonla, başka bir şeyle izah edilmesi insanın kendi aklıyla çelişmesi manasına gelir. Dolayısıyla şimdi işte gelelim merak meselesine. Allah'ın bize vermiş olduğu bu merak duygusunu eğer biz imanımızı kuvvetlendirecek, Allah'la olan bağımızı kuvvetlendirecek bir şekilde kullanırsak, böyle bir enfüsi tefekkürle, bazen afaki tefekkürle bunları kullanırsak, bu merağı Allah'ın yaratmış olduğu istikamette kullanmış oluruz. Öbür türlü yaptığımız zaman bu merakımızı, bugün diyelim ki koronavirüsle ilgili medyanın bize sunduğu bilgilerle yetinip sürekli bunları merak edip öğrenmeye çalışırsak, bu defa da panik havası, korku havası, endişe havası hiçbirimizden eksik olmaz ve psikolojik birçok rahatsızlıklar da beraberinde gelir. Halbuki Kur'an-ı Kerim ayetlerinde vardır. Cenab-ı Hak buyuruyor ki Ele bi zikrillah tatmainnul kulub. Kalpler ancak Allah'ı hatırlamakla, Allah'ı anmakla tatmin olur. İşte böyle bir tefekkür, merakımızı güzel bir şekilde kullandığımız zaman bize Allah'ı hatırlatıyor. Böylece kalbimizin, ruhumuzun ve bedenimizin huzur bulmasına, sükunet bulmasına sebep oluyor diye düşünüyorum.